Bu sabah kahvaltıda ekmek ya da yoğurt yediyseniz, milyarlarca yıl önceden gelen mikroskobik canlıların ürettiği bir ürünü tükettiniz. Yani insanlık medeniyetinin görünmez temeli, fermantasyon. Fermentasyon en temel tanımıyla, mikroorganizmaların oksijensiz ortamda organik molekülleri parçalayarak enerji üretmesi sürecidir. Ama bu kuru tanım, fermentasyonun uygarlığı nasıl dönüştürdüğünü anlatmaya yetmez. Fermentasyonun yaşı, insanlığın varoluşundan çok daha eskidir. İlk fermentasyon tepkimelerinin milyarlarca yıl önce, oksijensiz ilk dünya atmosferinde yaşayan hücreler tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Mayalar bu sürecin en ünlü ustalarıdır. Tek hücreli bir mantar olan maya, glikozu parçalayarak hem karbondioksit hem de etanol üretiyor. Bu iki ürün, yediğiniz ekmeğin kabarmasını ve çeşitli sirke ve turşu benzeri gıdaların olmazsa olmazıdır. Ekmeğin kabarması tam da bu yüzden gerçekleşiyor. Hamurun içindeki maya hücreleri unun şekerlerini yiyor ve açığa çıkan karbondioksit gazı elastik gluten ağında hapsolarak hamuru kabartıyor. Pişirme sırasında alkol buharlaşıyor ve karbondioksit genişleyerek ekmeğe o gözenekli hafif dokuyu kazandırıyor. Yani ekmek yediğinizde aslında milyonlarca maya hücresinin çalışmasını tadıyorsunuz. Yoğurt ise farklı ama eşit derecede zarif bir fermentasyonun ürünü. Laktik asit bakterileri sütün laktozunu tüketiyor, laktik asit üretiyor ve bu asit sütü pıhtılaştırıp hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de raf ömrünü uzatıyor. Laktik asit fermentasyonu, insanlık tarihinde son derece kritik bir role sahip. Soğutma teknolojisi yokken fermente gıdalar besinleri aylarca bozulmadan saklamanın tek yoluydu ve bu özellik kıtlıklardan korunmayı mümkün kılıyordu. Ekşi maya ekmeği, kimchi, turşu, kefir, miso, tempe ve peynir. Bunların hepsi farklı kültürlerin bağımsız olarak keşfettiği fermente gıdalar ve her kültürün kendi mikrobiyal ekosistemini yansıtıyor. Bu çeşitlilik tesadüf değildir. Her coğrafyanın kendi doğal mikroorganizmaları, kendi ham maddeleri ve kendi iklim koşulları var ve bu şeyler benzersiz fermentasyon kimyalarını oluşturuyor. Yani aslında fermentasyon bir kültür aynasıdır. İnsanlığın fermentasyonu bilinçli olarak kullanmaya başlaması yaklaşık 10.000 yıl öncesine dayanıyor. Mezopotamya ve Mısır'daki arkeolojik kazılarda bulunan ekmek fırınları ve sirke üretim tesisleri bunu kanıtlıyor. İlginç olan bu erken uygarlıkların fermentasyonun neden işe yaradığını bilmeksizin onu mükemmel biçimde kullandığıdır. Maya ve bakterilerin keşfi mikroskobun icadını beklemiş ama fermentasyonun pratiği binlerce yıl önce kazanılmıştır. Louis Pasteur, 19. yüzyılda fermentasyonun canlı organizmalar tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamış ve bu keşif yalnızca fermentasyon bilimini değil, tüm mikrobiyolojiyi ve tıbbı kökten dönüştürmüştür. Pasteur'ün çalışmaları pastörizasyonu doğurmuş, belirli bir süre ısı uygulayarak zararlı mikroorganizmaları öldürme yöntemi milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve gıda güvenliği anlayışını temelden değiştirmiştir. Şimdi fermentasyonun belki de en dramatik uygulamasına geçelim, penisilin. 1928 yılında Alexander Fleming laboratuvarında bir petri kabını açık bırakmış ve sabah döndüğünde kaptaki bakteri kolonisinin çevresinde tuhaf bir temiz bölge fark etmiştir. Bu temiz bölge, bir küf mantarı olan Penicillium'un salgıladığı kimyasal tarafından bakterilerin öldürülmesiyle oluşmuştur. Fleming, bu küfün bir şey ürettiğini ve bu şeyin bakterileri öldürebildiğini fark etmiş, tarihi bir keşfin kapısını aralamıştır. Penisilin, bakterinin hücre duvarı sentezini engelliyor. Bakteri çoğaldıkça hücre duvarı zayıflıyor, bakteri şişiyor ve patlıyor. Bu mekanizma basit ama son derece etkili ve tamamen fermentasyonun sonucunda oluşan bir şeydir. Fleming'in keşfinden penisilinin saf olarak üretilmesine giden yol, Flore ve Cheyne'in çalışmalarıyla tamamlandı. 1945 yılında bu üç bilim insanı Nobel ödülü almıştır. Penisilin bugüne kadar en fazla hayat kurtaran ilaç unvanını elinde tutmaktadır. Penisilin, 2. Dünya Savaşı'nda cephede yaralanan askerlerin ölüm oranını da dramatik biçimde düşürmüştür. Savaş öncesinde enfeksiyonlardan ölen askerlerin büyük çoğunluğu bu antibiyotikle kurtulmuş. Yani aslında fermentasyon tarihin seyrini değiştirmiştir. Günümüzde antibiyotiklerin büyük çoğunluğu ve pek çok tıbbi bileşik fermentasyon yoluyla mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. İnsülin, büyüme hormonu, bazı kanser ilaçları ve aşı bileşenleri fermentasyon biyoreaktörlerinde sentezleniyor.
Şimdi gelelim fermentasyonun en yakın ilişkili olduğu organa, bağırsağa. Bağırsağımızda trilyonlarca mikroorganizma yaşıyor ve bu mikroorganizmalar yaptıkları fermentasyonla hem sindirim hem de genel sağlığımızı derinden etkiliyor. Bağırsak bakterileri bitkisel lifleri fermente ederek kısa zincirli yağ asitleri üretiyor. Bu moleküller bağırsak hücrelerini besliyor, bağışıklık tepkisini düzenliyor ve araştırmalar bu maddelerin beyin sağlığını da etkilediğini gösteriyor. Bağırsak mikrobiyomu ile beyin arasındaki bu bağlantıya bağırsak-beyin ekseni deniyor. Bağırsaktaki mikrobiyom dengesizliğinin depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar giderek güçleniyor. Serotoninin yaklaşık %95'i bağırsakta üretiliyor ve bu üretim bağırsak mikrobiyomunun sağlığıyla doğrudan bağlantılıdır. Fermente gıdalar tüketmenin mutluluk hormonunuzun üretim fabrikasını beslediği anlamına geliyor. Probiyotikler, yani canlı ve faydalı mikroorganizmalar içeren gıda ve takviyeler, bağırsak mikrobiyomunu desteklemek amacıyla kullanılıyor. Ancak bilim bunların etkinliğini hala detaylı biçimde araştırıyor. Çünkü her insan mikrobiyomu kendine özgüdür. Prebiyotikler ise probiyotiklerden farklı olarak mikroorganizmaların kendisi değil, onların besini. Soğan, sarımsak, pırasa gibi gıdalardaki özel lif türleri faydalı bakterileri besleyerek büyümelerini destekliyor. Bağırsak mikrobiyomunu antibiyotik kullanımının bozduğu ve bu bozulmanın iyileşmesinin aylar alabileceği bilinmekte. Bu yüzden antibiyotik kullanımından sonra fermente gıda tüketimi mikrobiyomun yeniden dengelenmesine katkı sağlamaktadır. Şimdi fermentasyonun sürdürülebilirlik boyutuna değinelim. Fermente gıdalar atık besin maddelerini değere dönüştürüyor. Bozulmaya yüz tutmuş sebzeler fermentasyonla hem korunuyor, hem beslenme değeri artırılıyor, hem de gıda israfı azalıyor. Gelecekte fermentasyon gıda sistemlerini köklü biçimde dönüştürebilir. Laboratuvarda yetiştirilen et, alternatif protein kaynakları ve yeni nesil probiyotikler fermentasyon biyoreaktörlerinde üretiliyor ve bu teknoloji dünyayı daha az kaynakla besleyecek gibi görünüyor. Biyoyakıt üretiminde de fermentasyon kritik rol oynuyor. Etanol, biyobutanol ve biyogaz gibi yakıtlar fermentasyon süreçleriyle üretiliyor ve fosil yakıtlara karşın sürdürülebilir alternatifler arasında yer almaya devam ediyor. Fermentasyon atık su arıtımında da kullanılıyor. Bakteri toplulukları organik kirleticileri parçalıyor, zararlı maddeleri dönüştürüyor ve suyu arıtıyor. Bu doğal süreç en ileri teknolojik sistemlerin temelini oluşturuyor. Tüm bu uygulamaların ortak paydası şaşırtıcı biçimde basit bir biyokimyasal süreçtir. Glikoz parçalanıyor, enerji açığa çıkıyor ve yan ürünler hayat kurtarıyor, medeniyet inşa ediyor, çevre temizliyor. Allah'ın bu küçük ama muazzam mikroorganizmaları yarattığı gerçeği, onların kattıkları değer düşünüldüğünde daha da derin anlam kazanıyor. Görülemeyen küçük canlılar, görülebilen büyük medeniyetleri ayakta tutuyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu gece ekmek keserken ya da yoğurt yerken o lokmada trilyonlarca hücrenin milyarlarca yıllık kimyasal emeğinin bulunduğunu ve bu emeğin sizin için yaratıldığını hatırlayın. Bir sonraki bilim yolculuğumuzda görüşmek üzere.